Herkese merhaba arkadaşlar. Sesim biraz boğuk çıkabilir. Bu yüzden de kusura bakmayın. Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili Ukrayna sonuna kadar kendi sınırları içerisindeki toprakları savunacaktır. Rusya, Ukrayna'nın evindeki bir odaya gözünü dikmiş. Onu almak için Ukrayna'yı dört bir koldan kuşatmış. Elinden geleni yapıyor. Ukrayna da tabii ki kendine yakışanı yapacaktır. Kendini savunacaktır. İyi de bir lidere sahip. Ukrayna güçlü, kararlı ve akıllı bir lideri var Ukrayna'nın. Doğal olarak da bu savaşın kazananı tabii ki olmayacak. Ama her savaşta olduğu gibi iki taraftan birisi kaybedecek. Tabii kaybetmeye yakın olan Ukrayna güç olarak Rusya'dan kat ve kat daha güçsüz. Yani bunu da herkes görebiliyor net bir şekilde. Tabii çözüm yolları aranacaktır. Liderler araya girecektir. Bu bir şekilde gerçekleşecektir. Tabii biz her zaman şunu söylüyoruz. Boksörler her zaman cesaretlidir, korkusuzdur, yüreklidir ve de vefalıdır. Son olarak da Vitali Klitschko'nun ülkesi için yaptığı açıklama hiçbir şekilde Kiev'i bırakmayacağını, Kiev'de olacağını, gerekirse de eline silahını alıp ülkesini savunacağını zaman zaman dile getirdi. Tabi bazen de boksör olmak yetmiyor. Yani gelen bir bomba bütün ülkeyi etkileyebiliyor. Bu yüzden de ülkenin bir şekilde ne olursa olsun yani kendini her şeye rağmen bütün olumlu olumsuzluklara rağmen savunması gerekiyor. Nasıl ki Amerika Vietnam Savaşı'nda Vietnam o kadar imkansızlıklara rağmen Amerika'ya direndi. Amerika'yı Vietnam'dan çıkarmasını bildi ve Vietnam'ı eski özgürlüğüne kavuşturdu. Aynı şekilde Ukrayna'da özgürlüğü için, demokrasi için sonuna kadar savaşacaktır Ukraynalılar. Ukraynalılar ülkesini çok seven milliyetçi insanlar ve bunu da Ukrayna-Rusya savaşında özellikle de devlet başkanı Zelenski'nin açıklamalarındaki o kararlı duruşu, akıllı konuşmaları ve güzel siyasetiyle herkesi etkilediğini görebiliyoruz ama karşısında inatçı bir ülke lideri var. Onun da durmayacağı aşikar. Şu bir gerçek, orada birçok insan hiçbir şeyden belki de habersiz, normal günübirlik şartlarda işine gidip gelen, okuluna gidip gelen, hastaneye gidip gelen insanlar bir bakmışın bir tane önüne bomba düşmüş veya evinin yakınındaki bir yere bomba düşmüş, bombayla uyanmış. Tabi bu insanlar için de bir şok. Ukrayna güzel bir ülke, gezilebilecek, görülebilecek birçok güzel yerler var. Her yer bu savaşta büyük bir ihtimal zarar görecek. Tabi herkes ister ki savaş olmasın, ülkeler kardeşçe anlaşabilsin, birlikte hareket etsin. Ama ne yazık ki insanlar var olduğu sürece bu savaşlar hep bizim hayatımızda olacak, göreceğiz. Zaman zaman da kendi içimizde bile, kendi aile içimizde bile zaman zaman sorunlar yaşayabiliyoruz. Ülke içerisinde sorunlar yaşayabiliyoruz. Bunlar hep oluyor. Tabii bir ülke ne olursa olsun kendini, ülkesini savunmak zorunda oran halkı. Ukrayna sonuna kadar karşısında hangi ülke olursa olsun sonuna kadar direnecektir. Direnebildiği kadar. Bence de Rusya sivil halka özellikle de zarar vermemeye özen göstermesi gerekiyor. Bu savaşların keşke şehirlerde değil de belli bir arazilerde eskiden olurdu mesela eski savaşlarda. Ülkeler ne yapardı? Belli bir yere geçerlerdi. Orada sadece askerler savaşırdı. Askerler de savaşmasa onlar da ölmesin tabii ama ne yazık ki bunlar oluyor. Öyle olsa daha iyi.
Ama bakıyorsun bir sürü insan öldü Ukrayna'da. Ölmeye de devam edecek bundan sonra. İnşallah kısa bir sürede barış gerçekleşir. Araya insanlar girer. Ülke liderleri girer. Doğal olarak da hem şehirlerin hem insanların zarar görmesi en aza iner. Benim de bu konuyla ilgili gerçekten şu bir gerçek. Ukrayna'ya neden Zelenski gibi bir lideri seçtiklerini, aynı şekilde Kiev'e de milliyetçi bir başkan seçtiklerini bir kez daha halkın, özellikle de Ukrayna halkının çok doğru bir karar verdiğini görebiliyorsunuz. Milliyetçi bir isim ve sonuna kadar nasıl ki böyle zor bir durumda ülkesini o kadar olumsuzluk, işte medya, birçok olumsuzluğun içerisinde çıkıyor. Ülkesine rahatlık verebiliyor. Onlara özgüven verebiliyor. Onlara ülkesinin güçlü olduğunu, kararlı olduğunu konuşmalarıyla, beden diliyle, hareketleriyle, eylemleriyle, her şeyiyle göstertebiliyor. Bir ülkenin başarısı iyi bir liderden geçer. Bence Zelenski de iyi bir lider. Vitali Klitschko da iyi bir başkan. Bundan sonraki süreçte inşallah orta yol bulunursa Ukrayna iyi bir başkanla daha iyi yerlere gidecek ve Ukrayna gittikçe de gelişen, büyüyen bir ülke olacak. Tabii Türkiye Ukrayna'nın yanında her konuda desteğini esirgemeyecek. Biz de aynı şekilde Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün bozulmaması için Ukrayna'ya açık bir şekilde, nasıl ki diğer ülkeler gibi biz de destek veriyoruz. Bizim ülkemiz de aynı şekilde Ukrayna'yı destekliyor bu konuda. Rusya bu konuda haksız. Yani başkasının topraklarına girip oradaki yerlere el koymak, gücüne güvenerek, bence bir yerde bu acizlik. Bunu yapmasa daha iyi olur. Bence geri çekilmeli. Burada bir ortak yol bulup orada anlaşmaya gitse çok daha iyi olacak. Tabi Ukraynalı boksörlerin akıbeti ne olacak? Tabi Ukraynalı boksörlere hiçbir zaman bir şey olmaz. Onlar zaten yani bir hayatının çoğu yurt dışında geçiyor. Oralarda antrenman yapıyorlar, oralarda çalışıyorlar. Ama eğer ki bir savaş olduğunda emin olun Ukraynalı boksörler ülkesini sonuna kadar savunur. Ülkesini sonuna kadar destekler. Hep isteriz ki herkesin istediği gibi inşallah yeniden Ukrayna-Rusya arasında bir barış sağlanır. Yeniden Ukrayna halkı rahat bir nefes alır. Aynı şekilde Rus askerleri de, onlar da tabi oraya geldi. Nasıl ki Ukrayna askerleri hayatlarını kaybedecekse Rus askerleri de kaybedecek. Rus askerlerinin de aileleri var. Onlara da yazık olmasın. Diğerlerine de inşallah en kısa zamanda sonuca giderler diyorum. Ve her şeyin hayırlısı olsun her ülke içinde. Her ülkede doğru olanı yapacaktır. İki taraftan birisi geri adım atıp orta yolu bulacaklardır. Şimdilik bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Nasıl ki Vitali Klitschko Kiev'e başkan oldu. Aynı şekilde Manny Pacquiao'da bundan sonraki süreçte birçok boksörü yine böyle başkanlık yaparak göreceğiz. O kararlı duruşları, kendinden emin duruşları, samimi davranışlarıyla boksörler her yerde yerini alacak. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Tabii yine boksla ilgili haberler gelecek. Boks hakkında konuşacağız. Bilgiler paylaşacağım. Birçok boksör arkadaşa da yardımcı olacağım bu konuda. Hoşça kalın.